Merhabalar, bu videoda sizlerle birlikte görmüş olduğunuz bu halhala çalışacağız. Halhalımda bu şekilde parlak boncuklar kullandım. Sizler dilerseniz rengarenk boncuklarla da çalışabilirsiniz. Halhalınızı kendi bilek ölçünüze göre ayarlayabilirsiniz. Buradaki boncuk sayısını arttırabilirsiniz. Halhalımızı örmek için bu şekilde bir kartona ihtiyacımız var. Bunu ben kendim hazırladım. Sizler de evinizde bulduğunuz kartonları kullanarak böyle sert bir dokuda malzeme elde etmemiz gerekiyor. Burada benim kartonumun ölçüsü yaklaşık olarak 3,5 santim. Bu kısımda daha kısa veya daha uzun istiyorsanız kartonunuzun enini daha uzun tutmanız veya daha kısa tutmanız gerekiyor. Pamuk dokuda bir iplik kullandım. Marka bilgisini açıklamalarda yer vereceğim. Oradan da takip edebilirsiniz. Tığ numaram 2,5 milim. Halhalımızda bu şekilde renkli boncuklar kullandım. Sizler daha farklı dokuda boncuklar da kullanabilirsiniz. Halhalımıza başlarken öncelikle ipliğimizi, boncuklarımızı yerleştirmemiz gerekiyor. Bunun için bir iğneden yardım alacağım. Hemen boncuklarımı bu şekilde ipliğime dizmeye başlıyorum. Halhalınızda ne kadar boncuk kullanmak istiyorsanız o sayıda boncuklarınızı bu şekilde ipliğimize diziyoruz. Boncukları ipliğimi bu şekilde dizdikten sonra örmeye başlıyorum. Şimdi öncelikle bir tane boncuğumu şöyle uç kısmına getiriyorum. İpliğimi parmağıma sardım. Öncelikle bir tane kilit işlemi yapıyorum. Yani bir ilmek aldım, sıkıladım. Boncuğumu getirdim ve burada bir ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten geçirerek sabitledim. İlk boncuğumu buraya sabitlemiş oldum. Bir tane zincir çekiyorum ve bir önceki ilmeğe bu şekilde batıp arkadan ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yaptım. Şimdi sık iğnemin ön tarafında kalan şu tek ilmeği alıyorum ve yine tığımdan ilmeğimi geçirdim. Tığımda 2 ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yaptım. Öndeki ilmeği aldım. İlmeğimi buradan geçirdim. Tığımda 2 ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne çalıştım. Bakın bu şekilde devam ediyorum. Sadece sık iğnenin ön ilmeğini alıyorum. Buradan ilmeğimi geçirip ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Bu şekilde halhalınızın kenarında kalan bağcıkların ne kadar uzunlukta olmasını istiyorsanız o oranda sık iğnelerinizi örmeye devam ediyoruz. Ben yaklaşık olarak 20 adet öreceğim. 20 adet sık iğnemi çalıştım. Bakın bu şekilde formda bir bağcık elde ettik. Halhalımızın kenarlarında kalan bağcık kısımları. Şimdi kartonumuzu alıyoruz ve buradan da bir tane boncuğumuzu hazır hale getiriyoruz. İpliğimi parmağıma sardım. Öncelikle tabi boncuğumuzu getirdik. Şimdi burada 1, 2 tane zincir çekiyorum. Ve kartımı aldım. Bu şekilde tuttum. Boncuğu şöyle şu şekilde alttan verdim. Bakın ipliğimi şu şekilde sardım. Ve buradaki ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirdim. Şimdi bir önceki yaptığım zincirime tığımı bu şekilde yerleştiriyorum arkadan, geriden. İlmeğimi buradan aldım. Geçirdim. Tığımın arasındaki ilmekten geçirdim. Yani ilmek kaydırma yaptık ters taraftan. Şimdi burada 2 zincir. 1, 2. Tekrar bir boncuğu aldım. Bakın boncuğu bu kısımdan getirdim. Tuttum. Ve bir tane ilmek aldım. Tığımdaki ilmekten geçirdim. Ve bir önceki yaptığım zincire battım. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Tekrar 2 zincir. Ve buradan yine bir boncuğu aldım. Bu şekilde yerleştirdim. Ve şöyle bakın hepsinde eşit boyda olmasına çalışalım. Buradan ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmekten geçirdim. İlmek kaydırmayla. Daha sonra bir önceki zincirime batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. 2 zincir. Tekrar bakın bir tane boncuğu aldım. Bu şekilde yerine koydum. Ve bakın çok da uzun tutarsak eşit olmaz. Buna da dikkat edelim. Buradan ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmekten geçirdim.
ve ilmeğimi uzattım. Bakın bir önceki zincire battım. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla sabitledim. Devam. 2 zincir ve bakın tekrardan bir boncuk daha buraya yerleştiriyorum. Buradan ilmeği tığımın arasından geçirdim ilmek kaydırmayla ve bir önceki zincirime battım. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmekten geçirerek bakın ilmek kaydırmayla sabitledim. Devam. Yine 2 zincir. Bakın bu şekilde devam ediyorum. İstediğim uzunluğa gelene kadar, istediğim sayıda boncuğu bu şekilde yerleştiriyorum. Bakın. İlmeği aldım. Tığımdaki ilmekten geçirdim. Ve tığımdaki ilmekten geçirdikten sonra bir önceki ilmeğime battım. Zincirime. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmekten geçirdim ve yine 2 zincir. Bakın bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar boncuklarımı çalışmaya devam ediyorum. Şimdi son bir tane boncuğumu bırakacağım. Çünkü kenarına yerleştireceğim. Dolayısıyla burada 21 adet boncuk yapmış oldum. Sizler daha fazla sayıda boncuklar da yaparak daha uzun yapabilirsiniz. Şimdi şöyle çıkartıyorum. Şöyle ilmeğimi uzunca bırakıp narince hafifçe kartonumdan çıkartıyorum. Şöyle elimle düz bir şekilde tutuyorum. Bakın boncukların yerleşimi alt taraflara gelecek. Sizler rengarenk ya da farklı birkaç renkte de boncuklar yerleştirebilirsiniz. En son bakın boncuğumu yerleştirmiştim. Bir tane zincir bırakıyorum ve örgümü şöyle çeviriyorum. Bakın bir tane de boncuğum iplikte. Bu da diğer bağcık kısmına yerleştireceğimiz boncuk olacak. Bakın şöyle örgümü çevirdim. Şimdi sık iğneler geçeceğiz üzerlerine. Bakın burada hemen ilk gelen şu boşluğa batıyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra bakın şu noktaya zaten kendini belli ediyor. Bakın şu aralara basarak sık iğne çalışıyoruz. Ben şu aralara batıyorum. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Aralara batarak sık iğneler çalışıyoruz. Bakın sıramın sonuna kadar geldim. Bu aralara batarak sık iğnemi çalıştım. Hemen şu araya da bir tane sık iğne yapıyorum. Ve bakın çok nizami ve güzel bir şekilde üst kısımlarını sık iğne ile geçmiş olduk. Burada bir tane ilmek alıp sıkılıyorum ve ipliğimi burada şöyle uzunca bırakıp kesiyorum. Şimdi bu ipliğimi de şöyle tığımın yardımıyla arka kısmından yürüterek gizliyorum. Şimdi bağcığımın bir kenarı hazır. Diğer kenarını da örmem lazım. Hemen devam edelim. İpliğimi aldım. Burada bir boncuğum var. Hemen bir tane ilmek aldım, sıkıladım. Boncuğumu yerleştirdim. Burada ilmek alıp tığımdaki ilmekten geçirdim. Bir zincir çektim ve ilk ilmeğime battım. Arkadan ilmeğimi aldım. İkisini birlikte örerek sık iğne yaptım. Hatırlayalım. Baştaki yaptığımız işlem sık iğnenin bakın bu tarafında kalan ilmeği alıp tekrar sık iğne yapıyorduk. Bakın tek buradaki ilmeği alıp sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde 20 adet sık iğnemizi örelim. Sık iğnemizi çalıştık ve hemen halhalımı alıyorum. İkisine düz tarafının birbirine denk gelmesine bakalım. Hemen şurada sık iğne tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek sabitledim. Burada bir ilmek aldım. Sıkıladım ve ipliğimi burada kesiyorum. Ve yine bu ipliğimi de halhalımın arka kısmından bir tığ yardımıyla iç kısmından yürüterek gizliyoruz. Bu halhalımızın kenarında kalan şu iplikleri de şöyle kesebilirsiniz veya bir düğüm attıktan sonra da kesebilirsiniz. Bu şekilde halhalımızı tamamıyla bitirmiş olduk. Çok pratik, aynı zamanda da gösterişli bir model olmuş oldu. Dilerseniz hafif bir buhar vererek de ütüleyebilirsiniz. Evet, böylece bir projenin daha sonuna gelmiş olduk. Umarım sizler de keyif alarak örmüşsünüzdür. Bir başka projede görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.